Gençler, Yes. inanılmaz bir deneyim. Filipinlere gelip mutlaka köpek balığıyla yüzmelisiniz. Filipinlere gidiyoruz. Ve bu videoda rotamız dünyanın en güzel adalarından biri olarak gösterilen Boracay. İstanbul'dan başlayan bu yolculuk yaklaşık 12 saatlik uzun bir uçuşla Filipinlerin başkenti Manila'ya varıyoruz. Evet, Filipinlerin başkenti Manila. Ama ben direkt Boracay'a geçmek yerine önce Cebu'ya gitmek istedim. Çünkü Cebu'da inanılmaz bir deneyim sizi bekliyor. Balina köpek balıklarıyla yüzmek. Gençler, Yes. inanılmaz bir deneyim. Filipinlere gelip mutlaka köpek balığıyla yüzmelisiniz. Gerçekten hayatımda yaşadığım en unutulmaz deneyimlerden biriydi. Şunlara baksanıza. Devasa ama inanılmaz sakin. Bu canlılarla aynı anda denizin içinde olmak çok farklı bir histi. One more. Yeah. 1, 2, go. Eğer Filipinlere kadar gelmişken farklı bir şey yapmak istiyorsanız Cebu kesinlikle listenizde olmalı. Bu arada Cebu'da sadece köpek balıklarıyla yüzmek değil, tropik atmosferde muhteşem manzaralı şelalelerde de yüzebilirsiniz. Harika bir kanyonu mevcut. Bu turu da mutlaka deneyimleyin eğer yolunuz Cebu'ya düşerse. Wow. Manila'dan isterseniz birkaç saatlik uçak yolculuğuyla Cebu'ya, oradan da Boracay'a geçebilirsiniz. Neyse, ufak bir Cebu tanıtımı da yaptıysak sıra asıl konumuz olan Boracay'a gelsin. Bembeyaz kumlar, turkuaz deniz, inanılmaz gün batımları ve tam anlamıyla gerçek bir tropikal ada. Bakalım Boracay gerçekten anlatıldığı kadar güzel mi? Hadi gelin en baştan beraber keşfedelim. Boracay'a geldiğinizde ilk fark edeceğiniz şeylerden biri adanın ne kadar temiz ve düzenli olduğu. Hatta sahilde bununla ilgili ciddi kurallar var. Mesela sahile çöp atmak kesinlikle yasak. Hatta plajdan kum ya da taş almak bile yasak arkadaşlar. Ada doğasını korumaya gerçekten çok önem gösteriyor. Sahil boyunca gün içinde sürekli farklı aktiviteler görüyorsunuz. Kimi voleybol oynuyor, kimi paddle yapıyor, kimi kitesurf yapıyor. Gün boyu yaşayan ama bir yandan da huzurlu bir atmosfer var. Tam olarak tatilde görmek istediğim ortam buydu. Biz White Beach'in başladığı noktada bulunan Villa Camilla isimli otelde kaldık. Gerçekten otelin konumu inanılmaz iyiydi. Hem sessiz sakin bir bölgede kalıyorsunuz hem de gece hayatına yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Welcome to Villa Camilla. Thank you. Like Hawaii. Hawaii'ye gelmiş gibi hissettim şu an. Ortam şahane. Tüm tatil boyunca hiçbir ulaşım aracı kullanmak zorunda kalmadık. Normalde Boracay'da sürekli tuk tuk kullanılıyor. Ama biz otelin konumu sayesinde her yere sahilden yürüyerek gidebildik. Ve en sevdiğim kısmı, odadan çıkıyorsunuz ve ayağınız direkt kuma basıyor. Tam anlamıyla plaja sıfır bir otel. Benim hayal ettiğim gerçek bir tatil işte bu. Bir de Boracay'a ulaşım kısmı biraz karışık arkadaşlar. Çünkü direkt adaya inmiyorsunuz. Önce başka bir adadaki havalimanına iniyorsunuz. Sonra iskeleye geçiyorsunuz. Ardından tekneyle Boracay'a geçiyorsunuz. Sonrasında tekrar otelinize ulaşmanız gerekiyor. Yani aslında birkaç farklı ulaşım değiştiriyorsunuz. Üstelik adaya girişte bazı prosedürler ve vergiler de var. Ama burada da benim otelimi övmem gerekiyor. Villa Camilla en büyük artılarından biri şu oldu. Bütün bu süreci sizin yerinize organize ediyorlar. Havalimanında sizi karşılıyorlar, iskele geçişlerini ayarlıyorlar, tekne kısmını hallediyorlar ve en sonunda sizi direkt otel odanıza kadar bırakıyorlar. Ve bunun için
ekstra uçuk bir ücret istemiyorlar. Daha otele ilk giriş yaptığımız anda zaten benden büyük puan almıştı. Onun dışında çalışanlar inanılmaz iyiydi. Gerçekten bir hafta boyunca her şey sorunsuz geçti. Yemekler çok güzeldi. Kokteyller çok başarılıydı. Bu arada otelde bir hafta boyunca neredeyse her gün yemek yiyip kokteyl içmemize rağmen toplam hesap yaklaşık $300 civarında geldi. Şu anki fiyatları düşününce gerçekten inanılmaz uygun. Neyse, reklam almadan oteli de bayağı övdük ama White Beach'e geçelim. White Beach boyunca zaten sürekli kafeler, restoranlar ve beach barlar var. Aç kalmanız imkansız. Özellikle gün batımına karşı bir şeyler içmek inanılmaz keyifli oluyor. Ve bence Boracay'ın en güzel aktivitelerinden biri kesinlikle katamaranla gün batımına açılmak. En beğendiğim olay bu oldu. Akşamüstü direkt katamaran kiralayabiliyorsunuz ve güneş batarken denize açılıyorsunuz. Katamaranı özel kiralayabiliyorsunuz. O anın atmosferi gerçekten başka bir seviye. Hayatımda gördüğüm en güzel gün batımlarından bazıları buradaydı diyebilirim. İki kişi için Boracay'da gün batımında böyle yelkenli kiralayabilirsiniz. Fiyatı da buranın parasıyla 3500 sanırım TL'yi şu anki kurla çevirirsek 2500 TL'ye falan geliyor. Yani $70 civarı diyebiliriz. Boracay'da $70 iki kişi gün batımında böyle bir yelkenli tekne kiralayabiliyorsunuz. Yarım saat 40 dakika falan sürüyor. Gün batımını izleyip geri gelebiliyorsunuz. Ortam şahane. Gece hayatı da oldukça hareketli. Bali'ye benzetebilirim. Ama bence Boracay'ın Bali'ye göre çok büyük avantajları var. Öncelikle trafik yok, gürültü yok. İstediğiniz zaman sessiz sakin bir ortama birkaç dakikada geçebiliyorsunuz. Ama birkaç dakika yürüyünce kendinizi kalabalığın, müziğin ve eğlencenin içinde buluyorsunuz. Yani hem huzur hem eğlence aynı anda yaşayabiliyorsunuz. Ve dürüst olmak gerekirse bence Boracay birçok konuda Bali'den daha iyi. Denizi daha güzel. Denize girebiliyorsunuz. Sahiller daha temiz. Gün batımları inanılmaz ve ada çok daha huzurlu. Şimdi size Bali'den daha sakin, daha keyifli ve bence daha uygun bir ada öneriyorum desem cevabım net şekilde Boracay olurdu. Boracay gerçekten tam anlamıyla tropikal bir cennet gibi. Eğer bir gün Filipinlere yolunuz düşerse buraya kesinlikle şans vermenizi tavsiye ederim. Benim için unutulmaz bir deneyimdi. Büyük ihtimalle bir gün tekrar geleceğim yerlerden biri oldu. Eğer videomu beğendiyseniz yorum yapıp kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hop buradayımdan şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.